Bir film sahnesine benzeyen bu görüntüler Türkiye'den yaklaşık 7500 kilometre uzakta, dış dünyayla bağını kesmiş bir ülkede çekildi. Üniformalarıyla denize giren askerler liderlerinin peşinden hem ağlıyor hem de sevgi gösterisinde bulunuyor. Doğu Asya'nın dışa kapalı ülkesi Kuzey Kore'nin adını neredeyse sadece fırlattığı füzelerle duyuyoruz. Hakkındaki bilgilerin sınırlı olduğu bu ülke gerçekten yapay bir fanusa mı dönüştü? Gördüğünüz haber bir güç gösterisi olarak algılanabilir. Hatta böyle olduğu neredeyse kesin. Peki tepeden tırnağa aynı olan Kore halkı nasıl bu duruma geldi? Yakından bakalım. 1954'te Japon egemenliğinin sona ermesiyle Kore'nin geleceği masadaki önemli başlıklardan biri olarak görünüyordu. Kore'nin kuzeyinde yeni oluşturulan bir yönetim dikkati çekmişti. Kore Yarımadası 2. Dünya Savaşı'nın ardından 1948'in Ağustos ve Eylül aylarında yapılan görüşmeler sonucu ayrıldı. Birinin adı Güney, diğerinin adı Kuzey oldu. Yarımada'nın kuzeyi Sovyetler Birliği'nin, güneyi ise Amerika Birleşik Devletleri'nin denetimine girdi. 38. paralel sınır olacak şekilde gerçekleşen ayrılık aslında iki ülkenin geleceğe bakışı, yaşam biçimi dahil birçok farklılığın da habercisiydi. Kore Yarımadası'nı yeniden bir araya getirmek amacıyla başlayan Kore Savaşı da bu ayrılığın son bulmasına yetmedi. 1.300.000 kişinin ölümüyle sonuçlanan savaş 1953'te sona erdi. Sosyalist yönetim biçimini benimseyen Kuzey Kore, bu rejime sahip diğer ülkelerin aksine oligark bir yapıya sahip, yani kraliyet anlayışının çok daha sıkı ve politikaların daha sert olduğu bir atmosferden bahsediyorum. Yarımada'nın ikiye bölünmesinden kısa süre sonra Sovyetler Birliği ile sıkı ilişkiler kuran bir isim öne çıkıyordu: Kim Il-sung. Bu isim Kuzey Kore'nin ilk lideriydi. Güçlü bir lider portresi çizen Sung, yaşamı standartlarının gelişmesi için çeşitli adımlar atsa da pek başarılı olamadı. 90'lı yılların başına geldiğimizde nükleer programını açıklayan ülke tahmin edileceği üzere uluslararası kamuoyundan yoğun tepkilerle karşılaştı. 1994'te öldükten sonra koltuğa geçme sırası en büyük oğlu Kim Jong-il'deydi. Daha baskıcı bir yönetici olacağı yönündeki fikirler doğru çıktı ve ülke özellikle ekonomi açısından zor günler yaşadı. Buna rağmen dünyadan soyutlanma pahasına 2003'te nükleer silahsızlanma paktına çekildiğini duyurdu. 2011'de vefat ettiğinde koltuk sırası oğlu Kim Jong-un'daydı. İktidarının ilk yıllarında Kuzey Kore'nin saldırgan politikalarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı, aksine daha agresif bir tavır sergiledi. Nükleer füze denemelerinde attığı kahkahalar neredeyse ıskalanmadan haber olarak ajanslarda yer aldı. Bir parantezde Ki hanedanlığını açalım. Kore'nin Japonya'ya karşı verdiği bağımsızlık mücadelesi ve Kore Savaşı'na yapmış oldukları fedakarlıklar nedeniyle Kuzey Kore halkının sempatisini kazandılar. Aile fertlerinin birçoğu bu mücadeleler sırasında öldürülmüştü. Bu olaylar Kuzey Kore halkının yönetim biçimine ve çektikleri acılara rağmen yöneticilerine karşı gelmemesinin en önemli nedeni olarak gösteriliyor. Kuzey Kore'nin kurucusu Kim Il-sung'un torunu olan Jong-un, dünyanın en kapalı ülkelerinden biri olarak bir takım adımlar da atmadı değil. Bunların en dikkati çekeni şüphesiz nükleer silah ve Güney Kore politikalarının değişebileceği yönündeki beyanlarıydı. Peki Kuzey Kore nükleer füzeler konusunda gerçekten ileri bir seviyede mi? Şimdi ona bakalım. Kuzey Kore, olası bir ABD işgaline karşı kendisini savunmak için geliştirdiğini iddia ettiği füzeleriyle öne çıkan bir ülke. Dış dünyayla bağının bu kadar kopuk olmasına karşın denediği füzelerin teknolojik kabiliyeti dikkate alındığında bunu nasıl başardıkları merak edilen soruların başında geliyor. 5000 kilometre menzile sahip füzeler bazı ABD üslerini dahi kapsıyor. Ekonomik yaptırımlara rağmen gelişme kaydedildiği düşünülen denizden fırlatılabilen balistik füzelere sahip. Dünyanın en güçlü silahı olarak tanımlansa da henüz denenmediği için gerçekliği konusunda bazı soru işaretleri de mevcut. 1970'li yıllara dayanan füze programı ilk olarak Sovyetler Birliği'nden alınan Sukut-B füzesi ve Mısır'dan alınan fırlatma rampasıyla başlatıldı. Takvim yaprakları 1976'yı gösteriyordu. O tarihten 2000'li yıllara kadar birçok deneme yapan ülke 2003'te elinde nükleer silah olduğunu ilan etti. 2006'da ise ilk nükleer silahını başarıyla test ettiğini duyurdu. 2009'a kadar gerçekleşen görüşmeler de sonuçsuz kalınca Birleşmiş Milletler Kuzey Kore'ye yaptırımlarını açıkladı. 2012'de ABD ile yapılan gıda anlaşmasıyla nükleer faaliyetlerini durduracağını taahhüt etse de bir yıl sonra çalışmaların devam edeceğini duyurdu. 2017'ye geldiğimizde balistik füze denemesi gerçekleştirdi ve füze Japon denizine düştü. ABD ve Japonya bu denemeye ortak tepki gösterdi. 2017'de yapılan onlarca füze denemesine de yine birçok tepki geldi, fakat bunlar Kuzey Kore'yi durdurmaya yetmedi. Askeri teknolojide değişimler yaşayan ülke, Hwasong-12 isimli füzesini aynı yıl denedi. New York'a ulaşma kapasitesi olan füze olarak kamuoyunun oldukça dikkatini çekmişti. Elindeki füzelerin 100 ila 370 kiloton arasında değişkenlik gösterdiği tahmin ediliyor.
Bunu daha iyi anlamamız için 100 kilotonluk bir füzenin 1945'te Hiroşima'ya atılan bombanın 6 katından daha büyük etkiye sahip olduğunu belirtmeliyim. 2006'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin nükleer programları sonlandırma çağrıları yapmasına karşın Kuzey Kore ne yapmıştır sizce? 10 adet uzun menzilli füze denemesi yaptı. Tahminde bulunanların çoğunun doğru yanıtı verdiğini düşünüyorum. Peki atılan bu füzeler nereye düşüyor? Sık sık duyduğumuz üzere füzelerin çoğunluğu Japon denizi ve Pasifik okyanusuna düşüyor. Japonya'nın sürekli dile getirdiği, bölgenin barış ve güvenliğinin tehdit edildiğine ilişkin açıklamalar da bu çerçevede değerlendiriliyor. Denizler birer füze çöplüğüne dönerken, okyanusların derinliklerine uyan bu atıkların ne gibi tehlikeler oluşturacağı ise gizemini koruyor. Bazı füzelerde nükleer başlıklar olduğu ve bu atıkların denizin derinliklerine gönderilmesine ilişkin çok eskiye dayanan bir fikir birliği var. Sadece Kuzey Kore değil, nükleer güce sahip her ülke denemelerinde bu yöntemi kullanıyor. İşin tuhaf tarafı ise bu atıkların denizin dibinden çıkarılması neredeyse imkansız. Halihazırda kaybolan nükleer başlıklı füzelerin oluşturduğu tehlikenin boyutu ise kocaman bir soru işareti olarak cevap bekliyor. Kuzey Kore'nin askeri gücüne bakalım. Kuzey Kore dünyanın en büyük ordularından birine sahip. Nüfusun yaklaşık %30'unu oluşturan askeri örgütün 8 milyona yakın aktif personeli olduğu düşünülüyor. Sivil savunma gücü bakımından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında olduğu öne sürülüyor. Fakat askeri ekipmanın oldukça eski olduğunu da belirtmeliyim. Kuzey Kore ile ilgili belki de en ilginç gelişme 2018'de yaşandı. 21 Nisan 2018 itibariyle nükleer testlerin ve kıtalar arası balistik füze çalışmalarının durdurulduğu bildirildi. Bu açıklamadan kısa süre sonra dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir görüşme gerçekleştirdi. Aynı yıl tarihi karelerden biri Yarımada'yı ikiye bölen sınır hattında yaşandı. 1953 Kore Savaşı'ndan bu yana barış için belki de en uygun anlardan biriydi ve liderler sınırda el ele kameralara poz verdi. Sınırlar aşıldı ve Güney Kore'ye ayak basan ilk Kuzey Kore lideri Kim Jong-un oldu. Bir daha iki ülkenin savaşmayacağına ilişkin açıklamalar da barışçıl çözüm için umut ışığıydı. Daha önce 2000 ve 2007'de iki ülke liderleri bir araya gelmiş fakat görüşmelerden bir sonuç alınamamıştı. Alınan kararlar ve ikili görüşmeye rağmen tahmini çok da zor olmayan gelişmeler yaşandı. Yaklaşık 2 yıl sonra Kuzey Kore için nükleer çalışmalar kaldığı yerden devam etti. Görüşmelerin bir sonuca varmadığını görüyoruz. Biden yönetimi ön koşulsuz görüşmeye hazır olduğunu söylemesine rağmen Washington herhangi bir adım atmadı. Kuzey Kore ise masanın tekrar kurulması için yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Günümüzde ise sürtüşmelerin devam ettiğini biliyoruz. Aynı millet ve aynı kültüre ait bu iki komşu ülke varlıklarına ayrı ayrı devam ediyor olsa da Kuzey Kore'nin uzun yıllardır amaçlarından en önemlisi birleşmek. Geçmişe oranla bugün atılan adımlar ve çabalar daha barışçıl bir çerçevede görünse de tarihsel arka planında büyük acılar yatan bu ayrılığın yeniden birleşme olasılığı oldukça düşük görünüyor. Bir film sahnesine benzeyen bu görüntüler Türkiye'den yaklaşık 7500 kilometre uzakta dış dünyayla bağını kesmiş bir ülkede